Say Teknolojiden herkese merhabalar. Bugün 2023 model Manito Telehandler MT1840 makinemizin AdBlue iptalini gerçekleştirdik. Dilerseniz size montajı anlatayım arkadaşlar. Aracımızın sağ tarafında bulunan motorun kaputunu açıyoruz. Hemen şurada giriş nok sensörümüz var. Hemen bunun arkasında şu muhafazanın hemen arkasında çıkış nok sensörümüz var arkadaşlar. İşlemimizi çıkış nok sensörü üzerine yapacağız. Şöyle göstereyim. Biz uzatma kablosu çektik. Çıkış nok sensörümüzün pin 1'ine emülatörümüzün sarı kablosunu, pin 2'sine emülatörümüzün yeşil kablosunu, pin 3'üne emülatörümüzün siyah kablosunu, pin 4'üne de emülatörümüzün kırmızı kablosunu bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu soketlerin fişleri çekik kalacak. Bunları herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim, biz uzatmayı hemen şuradan şöyle geçirerek şu plastiğin içinden şurada sigorta kutusuna taşıdık. Emülatörümüzü buraya sabitledik. Emülatörümüz CAN bus emülatör. NOx sensöründeki işlem bittikten sonra bir de aracın OBD tarafında OBD soketinin pin 6'sından pin 6'sı emülatörümüzün beyaz kablosuna, pin 14'ü de emülatörümüzün kahverengi kablosuna bağlıyoruz. Daha sonra onun da uzatmasını şu şekilde göstereceğim size. Buradan çektik uzatmayı. Daha sonra emülatörümüzü buraya sabitliyoruz. Emülatörümüzü bağladıktan sonra hemen şurada AdBlue enjektörünün önündeki sıcaklık sensörü. Hemen şu sıcaklık sensörüne, şurada hemen sıcaklık sensörü. Biz şurada bunda iki tip oluyor. Soketli isterseniz soketli verebiliriz. Dilerseniz de normal kablolu. Kablolunun montajını anlatayım isterseniz size. Kablolu da mavi, emülatörden çıkan ince mavi kabloyu sıcaklık sensörünün pin 1'ine, emülatörden çıkan ince mavi kabloyu da pin 2'sine bağlıyorsunuz. Sıcaklık sensörünün. Eğer ki soketli isterseniz zaten direkt soketi yerine takabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi ekrana geçelim. Emülatörümüzün diğer kahverengi ve beyaz kenarlarının bağlantısını zaten şöyle göstereyim size. Biz buradan pin 6'sına dediğim gibi emülatörün beyaz kablosunu, pin 14'üne emülatörümüzün kahverengi kablosunu bağlıyoruz. Uzatmayı şu şekilde şuradan böyle geçirdik. Hemen şuradan aşağı doğru gönderip şuradan şu şekilde geçişini yaptık. Buraya sabitlemelerimizi yaptık tabii ki de. Şimdi dilerseniz ekrana geçelim. Göründüğü gibi ekranda herhangi bir arıza kodu yok. Dilerseniz kendi makinenin diagnostiğine bakalım. Göründüğü gibi herhangi bir hata yok. Dilerseniz şimdi bizim ThinkTool Master X cihazımıza bakalım hata kodlarına. Göründüğü gibi herhangi bir hata yok. Aracımızı çalıştıralım. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Göründüğü üzere gaz yemesinde herhangi bir sıkıntı yok makinenin. Dilerseniz tekrar hatalarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Ekranımızda da aynı şekilde herhangi bir hata yok. Say Teknoloji takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.